Yunan basınında bir haber yayınlandı. 8 Kasım'dan sonra Türk-Yunan Savaşı çıkabilir diye. Aslında 3. Dünya Savaşı başladı bile. Çoktan başladı. Biz uyanamadık belki de. Dünya çok büyük karışıklıklara gidiyor. 2023 Türkiye için bence güzel bir yıl olacak. Ama dünya için çok tehlikeli. Avrupa'nın işte görüyorsunuz son halini. Enerji krizleri, kıtlıklar, kara bir kış yaşayacak Avrupa. Kapkara bir kış. Ve Türkiye bu konuda çok şanslı enerji konusunda. Türkiye'nin son Rusya-Ukrayna savaşından bu yana takındığı tavır onu çok avantajlı çıkardı. Ama Avrupa giderek o kara kışa doğru ilerliyor. Ve dikkat edin, Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilmiş durumda. Nasıl işgal edildi? NATO'ya girmek istemeyen İsveç gibi ülkeler gayet cool bir şekilde takılırken bir Rusya-Ukrayna savaşı bahanesiyle onlar da NATO yolunda ilerliyorlar bugün. Onlar da Amerika Birleşik Devletleri'ne mecbur katılmak zorundalar. Ve Macron demişti ki NATO'nun beyin ölümü gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri'nin cevabı bence sert oldu. Sen misin bunu diyen? Şimdi bugün Avrupa Amerika'ya muhtaç hale geldi. Enerjisiyle, gıdasıyla, her şeyle, parasıyla ve tabii ki. Askeri olarak da Almanya, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana neredeyse teslim olmuş durumda. Ve hemen yanı başımızda Yunanistan'a baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri'nin kuklası gibi hareket ediyor. Bugün bize hep soruyorlar, bir Türk-Yunan Savaşı çıkar mı? Aslında bu bir Türk-Yunan Savaşı değil. Bu Türk-Amerikan Savaşı aynı zamanda. Çünkü hemen hemen işgal etmediği herhangi bir bölgesi kalmadı Amerika'nın Yunanistan'a dair. Siz F-16'larımıza radar kilidi atıyorsanız, bunu hem S-300'lerle yapıyorsunuz hem F-16'larla yapıyorsunuz. Hem zaman zaman taciz ateşleri atıyorsanız, bu artık Türkiye ve Yunanistan arasındaki çıkabilecek bir savaşın çok yakın olduğunu gösteriyor. Ve zaten devletin bir numarası bunu hiçbir ülke için söylememişti. Terör örgütleri için söylemişti ama hiçbir ülke için söylememişti. Bir gece ansızın gelebiliriz dedi. Bu laf hiç şakaya alınacak bir laf değil. Yani evet DAEŞ için diyordu Sayın Cumhurbaşkanı. Terör örgütleri için söylüyordu. PKK için söylüyordu ama Yunanistan için söyledi. Ben Yunan medyasını çok yakinen takip ediyorum. Belki Türkiye'de Yunanistan mevzusu bu kadar çok gündem olmuyor. Neden? Herhalde çünkü Türkiye biraz kendine güveniyor bu konuda. Zaten savunma sanayi çok ileride. Çabuk bir şekilde yenebileceğimizi düşünüyoruz. Ama Yunanistan yatıyor, kalkıyor, Türkiye'ye konuşuyor. Geçen hafta biz programımızda Türkiye 2025 olası haritasını konuştuk. Aslında yaptığımız şey misak-ı milli sınırlarımızı göstermekti. Ertesi gün 7 Yunan gazetesinde birden haber olduk. Korkuyorlar, çekiniyorlar. Bunlar ne diyor diye düşünüyorlar. Çünkü medyası iç siyasetten ve Amerika tarafından öyle bir pompalandı ki her an Türkiye-Yunanistan savaşı çıkacak gibi algılıyorlar. Ve Yunan basınında bir haber yayınlandı. 8 Kasım'dan sonra Türk-Yunan Savaşı çıkabilir diye. Özellikle belki videonun başlığı da olabilir. 8 Kasım çok önemli. Neden 8 Kasım diyorlar? Çünkü Amerika'da bir meclis seçimi var. Cumhuriyetçiler mi, demokratlar mı daha önde olacak? Bu çok konuşuluyor, tartışılıyor. Ve Yunanistan'ın beklentisi şu, Yunan gazeteleri bunu her gün yazıyor. 8 Kasım'dan sonra Türkiye bize saldıracak şeklinde bir beklentileri var. Bunu bilmiyorum ama Amerikan medyasının Yunanistan'la çok etkili olduğunu, Amerika'nın Yunanistan'ı nasıl yönlendirdiğini, adalarını nasıl işgal ettiğini ve oraya Amerikan askerlerinin, Amerikan silahlarının, Amerikan uçaklarının nasıl gittiğini hepimiz görüyoruz. Bu şaka değil, artık gerçek. Ve bu yüzden hani konuyu şöyle aslında en başa bağlayacak olursak, diyoruz ki dünya yavaş yavaş her bölgede çıkabilecek bir savaşa doğru götürülüyor. Aslında 3. Dünya Savaşı başladı bile. Çoktan başladı. Biz uyanamadık belki de. Ukrayna-Rusya, Türkiye-Yunanistan, Çin-Tayvan, Avrupa'nın kara bir kışa teslim olması,
Afrika'da yaşananlar, darbeler oluyor sürekli, enteresan şeyler yaşanıyor orada. Aslında bunların hepsi 3. Dünya Savaşı'nın birer içeriği. Bölgesel savaşlardan bahsediyoruz. Yani bir 3. Dünya Savaşı belki topyekün bir savaş olmayacak. Daha çok bölgesel savaşlar niteliğinde dünyada sürekli ekonominin allak bullak olduğu, enflasyonun yüksek olduğu ama buna rağmen doların hep güçlü olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi anladık mı Covid sürecinin aslında neye hizmet ettiğini? Covid süreciyle birlikte ülkelerin ekonomileri tamamen allak bullak oldu. İnsanları eve kapattılar. Diğer yandan da ekonomiler berbat oldu ve bunun neticesinde o berbat olan ekonomiler 2 sene sonra, 2,5 sene sonra enflasyon gerçeğiyle yüzleşti. İşte o yüzden diyoruz bunlar süreç, bunları okumak lazım. Ya o gün Covid'den bir şey olmayacak diyorlardı, enflasyonu doğurdu. Enflasyon doğunca, ekonomi bozulunca savaş kaçınılmaz olur. Bu 2. Dünya Savaşı'ndan önce de böyle oldu. 1. Dünya Savaşı'ndan önce de böyle oldu. Ve ilginçtir, 2 Dünya Savaşı da Avrupa'da başladı. Belki de Ukrayna-Rusya Savaşı da 3. Dünya Savaşı'nın yine başlangıcıydı. Yine Avrupa'da başlamasıyla birlikte. Bu yüzden şakası yok, çok kötü bir döneme doğru ilerliyoruz. Yüreğimize su serpecek şeyler de söyleyelim. Türkiye, 2023 kelimesinin çok telaffuz edilmesi çok güzel bir şey. Milletleri millet yapan o birliktir. Milletler bir noktaya kilitlendiği zaman çok daha başarılı olurlar. Ve savunma sanayini ben çok yakından takip ediyorum. İnanın televizyonda söyleyemediğim çok fazla şey var. Söylemeyeyim de. Gerek de yok. Biz bazen diyoruz ya, bizim korallarımız var. Elektronik harp için çok önemli silahtır. Koralları siz sınıra yerleştirdiğiniz anda, düğmeye bastığınız anda bir şehri kör edebilirsiniz. Elektriğini kesiyorsunuz, internetini kesiyorsunuz, her şeyini. Öyle teknolojilerimiz var ki şu anki elimizde. Korallar bile artık alt seviyede kaldı. Bir devlet taktiğidir, bir devlet aklıdır. Bunların hepsini açıklamasına gerek yok. Bazen Yunan basınından da takip edebiliyoruz Türkiye'nin elinde neler olduğunu. Ve bazen sürekli geziyorum ben. Savunma sanayiyle ilgili olan yerlere de çok gidiyorum. Çok daha başka bir noktaya geldi Türkiye. O yüzden dünya kötü bir yere gidiyor. Komplo değil, gerçek. Ama tabii ki Türkiye'de işte enflasyonla belki nasibini alıyordur bundan. Ama Türkiye'de bu döneme bir devlet aklı çok iyi hazırlık yapıyor. Çünkü biliyor ki Türkiye hazırlığını yapmazsa Türkiye burada ilk yenecek ülkelerden biri. Ve bu yüzden o devlet aklı şu anda Türkiye'yi daha güçlü yapabilmek için, savunma sanayini daha güçlendirebilmek için çok çaba sarf ediyor. Bireysellikten, kişilerden bakın devlete kadar gitmeye çalıştım aslında. İşte ailenin ortadan kaldırılması, mülkiyetsizlik yapması, sıfır cinsiyet projesi, hepsi bir yandan o devletleri devlet yapan şeyler aslında. Ve kişiler üzerine bu kadar çok müdahaleler devletleri direkt içten çökertecek şeyler. Devletlerin çökmemesi için kendimiz olarak da bize çok önemli görevler düşüyor. Adamlar öyle çalışıyor ki, öyle dosyalar hazırlıyorlar ki, ben size bir dosya gösteririm. Alman basınında yayınlanmış, 233 sayfadan oluşan, Türkiye'de nokta nokta nerede nasıl karışıklık çıkarabiliriz yazıyorlar. Kahvehanelerin adı yazıyor. Gerçekten. Rand Corporation'ın daha önce yaptığı rapor Türkiye'de gündeme geldi. Kahvenin ismi yazıyor. Diyor ki bu kahveye saldırırsanız şu kesim ayaklanır. Bu kadar adres veriyorlar. Ve o Rand şirketi, ismi Rand Corporation, şimdi diyor ki Avrupa'nın zayıflatılması, Amerika Birleşik Devletleri'nin güçlendirilmesi. Bu raporu okudum. Önümüzdeki süreç tamamen buna dayanıyor. Avrupa daha da zayıflatılacak, Amerika daha da güçlendirilecek. Hani bizde bazı kesim şunu dalga geçiyor. Almanya bizi kıskanıyor diye bu söylendiğinde dalga geçiyorlar. Şimdi hiç baktılar mı bilmiyorum ama Alman meclisinde, Hollanda meclisinde battaniye dağıttılar geçen gün. Isınamıyorlar, enerjileri yok, battaniye dağıttılar. Diyorlar ki ya ne oldu ki bu dünyada her şey aynı işte. Ya şöyle bir etrafınıza bakın. Bir gün önceniz
bir gün sonrasıyla aynı mı diye. Dünya çok hızlı değişiyor ve bize çok önemli görevler düşüyor. Aile yapısı, din yapısı, mülkiyet yapısı, bu gibi şeyleri koruduktan sonra bu savaştan galip çıkarız. Ama adamlar bir şeye geri sayım yapıyor. The Economist'in son kapağını söyleyeceğim size. What's next? Kapağıyla çıktı. Sıradaki ne diye soruyor ve kapakta enflasyon çizelgeleri var. Ve bir kadın doğuya doğru bakıyor. Doğuya doğru bakması tesadüfi değil. Çünkü o para aklı doğuya kayıyor, Çin'e doğru kayıyor. Ve ekonomist enflasyonlar, virüsler hepsini daha önce yazmış bir dergi. Bu kez de What's next diyor. O yüzden bizi izleyenlere sormak lazım. Sizce sıradaki ne? Geliyor. Gerçekten geliyor. O sıradakini de hazırlayacakları çok belli. Ve yine The Economist'in bu ayki kapağından size bir ipucu yine. Special Report başlığıyla soruldu. Özel rapor. Ekonomiler ne olacak diye. Bir makine ekonomist yayınladı. O makinede işte böyle sürekli hareketler var ve rejim change yazıyor. Rejim değişecek. Ama bu rejim hani öyle İran'da rejim değişecek gibi bir rejim değil. Ekonominin rejimi değişecek diyor. The Economist ısrarla bu ay 2-3 kapağında da ekonomideki değişikliklere vurgu yapıyor. O yüzden büyük tufana insanlar hazır olmalı. Kara kışa hazır olmalı. Tedbirinizi alın. Eğer buna tedbirsiz yakalanırsa, ki devlet tedbirini alıyor gördüğüm kadarıyla. Ama bireysel olarak da bizler de tedbirimizi alacağız. Kara kış kapıda, yeni bir Nuh tufanı kapıda. Bu o Nuh tufanından bahsetmiyorum. Ekonomik olarak, toplumsal olarak çok büyük bir tufan kapıda. 2019'da da bu sözleri en son söylediğimizde gerçekten de büyük bir tufanla karşılaştık. Umarım bu kez haksız çıkarız. Eğer haklı çıkarsak haklı çıktık demeyeceğiz. Sadece birkaç kişinin bile uyanışına vesile olduysak bize ne mutlu diyeceğiz. Bu yüzden hazır olun, geliyorlar. Afrika'da Çin'in işgal etmediği bir ülke kalmadı. İnsanlar şimdi baksınlar internete girip, Afrika'da Çin'in işgal etmediği bir liman, ülke neredeyse kalmadı.